Herkese merhaba. Yapılışı çok kolay, tam yaza uygun bir bluz çalıştım. Sizinle de hemen paylaşmak istedim. Ee, Örmek isteyenlere, satmak isteyenlere bir fikir olur. Bir modeli yok, son derece kolay. İkili trabzan ve şuradaki ajurdan oluşuyor. İkili trabzanlarımız üzerine de bir zincir çekip bir tane atlayarak gene ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra da içini dolduruyoruz. Yani bir modelimiz yok. Daha çok hani nasıl yaptım, nasıl bu hale getirdim onu anlatacağım size. Kısa kısa lastiğini e, anlatıyorum. Sonra nasıl başladım, nasıl devam ettim küçük küçük anlatıyorum onları. Nasıl bir şuradaki çalışmayı yaptım, beden ayrımını nasıl yaptım. Onları kısa kısa anlatarak size biraz daha teknik bir bilgi veriyorum. Siz bu lastiği yaptıktan sonra bu bedende bildiğiniz bir ajur kullanabilirsiniz. Lastiğinizi daha değişik bir lastik çalışabilirsiniz. Minik minik böyle tiyolar veriyorum size. Yani kendi tasarımınızı da kendiniz yapabileceksiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Her sırayı ayrı renk yapabilirsiniz elinizdeki iplerle. Yani orası tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi şuradaki lastik kısmından başlıyorum. Ne kadar istiyorsanız ben 7 tane zincirle başlamışım. Ona göre lastiğimi yapmışım. Şurası benim ön bedenim. Buradaki de arka bedenim. Şuradan itibaren bakın bunları sonradan ekledim. Şu kısım, şuradaki kısım omuzlarım. Bunlar. Birleştirdikten sonra buralara işaretleyicilerimi takıyorum. Omuzlarımı belirliyorum. Ön bedenimi de belirliyorum. Önce ön kısmı örüyorum. Belirli noktalarda artış yapıyorum. Onları da söylüyorum. Dilerseniz daha sık aralıklarla artış yapabilirsiniz. Ama daha sonradan lastik geleceği için bedeninizi denerken onları da göz önünde bulundurun. Beden artışlarınızı yapın. Buradaki lastik kısmını dediğim gibi hesap ederek sonradan da belirli bir yerde kol uzunluğunuz yeterli uzunluğa kolunuz yeterli uzunluğa geldiğinde de bedenimizi ayıracağız. Zincir çekeceğiz. Birleştireceğiz ve sonra da alttaki beden kısmınızı ne kadar istiyorsanız o kadar uzatacaksınız. Gayet kolay yapılışı ve çok zevkli ve çok hızlı bitiyor. Şimdi Nako'nun Kaliko serisini kullandım. Bunları ben alıyorum, reklam değildir. Renk numarasını söyleyeyim size. 12408 gayet güzel bir mavi. 3 numarayı şuradaki lastikte kullandım. 3,5 numarayı da bedende kullandım. Ölçü de vereyim. Beden ölçüsü vereyim. Alt beden ölçüsü 46 santim olmuş. Şuradaki lastik kısmından önce burası 23 santim. Lastikle beraber de 28 santim olmuş. Şurası 33 santimdi. Onu veriyorum size zaten. Birleştirince 33 santimdi. Kendi bedeninize uygun yapacaksınız. Çekip birleştirdikten sonra da yine deneyin. Uygunsa da o şekilde devam edin. Hadi gelin başlayalım. Şimdiden kolay gelsin. Umarım beğenirsiniz. 3 numara tığla yakayı yapıyorum. Sonra 3,5'a geçebilirim. Şimdi yakanın bu kalınlığı size kalmış. Şöyle şu kadar yeterli. 8 tane yapmayı düşünüyorum. Bir sık iğne yapayım. Yedi tane yaptım. 8 dedim ama şöyle yeterli. Bir tane zincir. Şu arka bacaklarından çalışacağız. Tamam. Altı, 7. Eksiltmeyin.
Bir zincirle geri dönüş. Hep sık iğneler. Arka bacaklarından devamlı. Bu şekilde kaç tane yaka için zincir yaptıysanız, şimdi ben bu bitireyim, ne kadar yaptığımı söyleyeceğim size birleştirmeden önce. Kaç santim? Böyle devam ediyorum. Hep arka bacaklarından çalışarak uzatacağım. Bunu bitiriyorum, geliyorum. Şöyle bir uzunluk, bu uzunlukta yaptım. Birleştiriyorum. Karşılıklı birleştireceğim. Şunun gene arka bacağından giriş yaptım. Onun da şöyle hemen, bu zincirli olduğu için şöyle dibinden kaydırdım. Hiç sıkmıyorum. Şöyle arka bacağından, şu zincirinden çıkardım. Bu şekilde birleştiriyorum. Bunu yana getireceğim. Omuz kısmına. Sonuncusundan da aldım. Şöyle oldu. Şimdi bu ipi buradan keseceğim. İşaretlerimi takacağım ve çalışmaya başlayacağım. Tamam. Kesiyorum. Şuradan aldım. Bakın. Böyle gene bir ölçü vereyim size. Kapattıktan sonra, birleştikten sonra ne kadarmış? 33 santim. Tamam, birleştirince. Şimdi burada şunları sayıyorum. Şu omuzumun tam ortası. Bu da omuzumun tam ortası. Buradan şu omuzla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya bir tane işaretleyici taktım. Tamam, şuraya. Yine buradan omuz. Şunu saymıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çevirdim. Arkasına da aynı şey yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt. Şimdi bunlar şöyle bir omuz diye düşünün. Daha sonradan burası değişecek. Ben ördükçe, giydiğimiz zaman. Şimdi ipimi aldım. İşaretleyicimin olduğu yerden. Şurası şimdi şöyle omuz kısmı. Tamam. Arka tarafı bırakıyorum. Önden çalışacağız şimdi. 2 tane ayrı ön çalışacağım. Tamam. Şimdi şu üst bedeniniz, yani yakanızın hemen göğsünüzün üzerindeki kısım diye düşünün. Bununla geçirdikten sonra kafanıza hiç arttırmadan da devam edebilirsiniz. Ama üst bedeniniz büyükse buralarda arttırma yapabilirsiniz. Size gene o arttırmaları da göstereyim sıra. Sadece ön bölüme ya da arka burası.
yan yana ikili trabzanlar yapıyorum. Burada kaç tane ikili trabzan yapmışsam arka bedende de o kadar ikili trabzan yapacağım. Bir buraya, bir buraya. Bu şekilde ikili trabzan yan yana yapıyorum. Şuraya geleyim, görüşelim. Bakın yan yana. Yani bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya yapıyorum. Evet. İşaretleyicimin olduğu yere de geldim. Oraya da yaptım ikili trabzanımı. Şöyle sıra sıra ikili trabzan yaptım. Nasıl artırılacak onu söyleyeceğim. Şimdi bu ikinci sırada kutu yapacağız. 2, 3, 4 de yukarı çıktım. Bir tane atladım. Diğerine ikili trabzan. Bir zincir. Bir tane atladım. Diğerine. Bir tane atladım. Diğerine. Bir dolu bir boş şeklinde çalışacağım. Şimdi bir sıra bunu yapacağım. Sonra 2-3 sıra kadar ikili trabzanla gideceğim. Sonra aradaki yine bu bir boşluklu çalışmayı yapacağım. İkili trabzanların olduğu bölümde gerekiyorsa baştaki ikili trabzanlarımı 2 tane batarak başa ve sona arttırabileceğiz. Koltuk altı kısmına kadar belirli aralıklarla arttırabilirsiniz. Bir de onu göstereceğim. Sonra ben bunu bitireceğim. Arkada da size yine bir başlangıç gösteririm. Böyle çok kolay. Hemen yapıp özellikle satış yapacak olanlar için çok pratik, şahane bir tam yazlık bluz çalışması. Başlangıca geldim. Bir tane atladım. Baştakine çalıştım. 1, 2, 3 zincir. Bir tane boşluğa. Bir tane ikili trabzanın üstüne. Bir tane boşluğa. Bir tane ikili trabzanın üstüne. Şimdi ikili trabzanlardan 3-4 sıra kadar yapacağım. Size bir tane de arttırma göstereyim. Sonra burayı bitireyim. Diğer tarafında nasıl başladım onu da bir göstereyim. Bitiriyorum. Bir üst turda bir tane arttırma göstereceğim size. Başa geliyorum. Bir tane boşluğa, bir tane de zincirin üstüne. Üçlü yukarı çıktım. Diyelim arttırmak istiyorsunuz. Ne yapıyorum? Hemen aynı göze bir tane daha. Aynı şekilde biterken de buraya 2 tane ikili trabzan yaparak 2 tane arttırma yapmış olacağım. Bunu zaman zaman yani çok sık aralıklarla değil 3-4 sırada bir ikili trabzan bölümünde arttırarak koltuk altı kısmına kadar devam ettirebilirsiniz. Ben belki ara sırada birer tane arttırırım. Üzerime deneyip bakarım. O şekilde devam ederim. Ben şimdi devam ediyorum. 3-4 sırada bir de şurada gösterdiğim çalışmayı yapacağım. Şurası bitsin. Nasıl görünüyor görelim. Burada da başlayalım. Bakın ben devam ediyorum şimdi. Kafanızdan geçirin. Kontrol edin bu göğüs kenarlarını. Arttırmanız gerekiyorsa arttırırsınız. Ben 1, 2, 3 tane yaptım. Bir tane daha şuradaki ajurlu kısmı. Şimdi üçüncü de bir tane daha. Bir başta bir sonda arttıracağım. Zaten göğüs altına geldikten sonra yani kolun oyuntusuna
kol oyuntusunu bitirdikten sonra diğerini de aynı şekilde yapacağım ve bedeni birleştireceğim yerde burada zaten beden genişletmesi için zincir çekeceğim. O zamana kadar da kontrollü bir şekilde belirli yerlerde arttırarak kol bitiş yerine kadar, ayrım yerine kadar devam ettireceksiniz. Ben şimdi kontrollü gidiyorum. Üçüncüde birer tane daha bir başta bir sonda arttıracağım. Sonra bir 3 daha yapacağım. Bir kere daha arttırırım bu ajurdan sonra. Zaten büyük bir ihtimal ondan sonra da kol beden kısmının ayrım noktasına geleceğim. Diğerini de aynı şekilde yaptıktan sonra da şu arada zincir çekerek bedeni büyüteceğim. Devam ediyorum ben şimdi. Ne yapıyorum? Burada arttırma sırası. Döndürdüm. Aynı göze bir tane daha. Aynı şekilde sıranın sonunda da aynı göze 2 tane yaparak arttırmamı sağlayacağım. Diğer başlangıçta görüşelim. Bu koltuk altı için yeterli bir uzunluk oldu. Deneyeceksiniz üstünüze. Sizin için de uygunsa aynı sayılarda bu tarafta da bu çalışmayı yapacağım. Aynı mantıkla burada da aynı sayıları aynı size gösterdiğim gibi burada da aynı mantıkla uzatacağım. Ben ne yaptım? Bir başlangıcını göstermek istedim. Şimdi buraya da sayacağım. Hani işaretleyicilerimi taktım ama denge bozulmasın. Gene de bir kontrol ederim. Ne yapacağım burada? Burayı öreceğim. Sonra bir ajurumu yapacağım. Sonra 1, 2, 3 tane örmüşüm. Şuralarda birer tane arttırma yapmışım. Ajurumu örmüşüm. 3 tane trabzan bölümü. Şu 3. sıraya başladığımda yeniden bir arttırma. Ajur 1, 2. Üçüncüde bir arttırma. Ajur ve aynı şuradaki gibi bir ve ajurla bitirmişim. Şimdi ben bunu bu şekilde tamamlıyorum. Aynı mantıkla ve ondan sonra birleştirme kısmını beraber yapacağız. Burada beden için arttırma yapacağım. Başlayacağım bir taraftan, zincirimi çekeceğim, arttıracağım ne kadar istiyorsam. Döneceğim, bu tarafta da arttıracağım, birleştireceğim ve ondan sonra ne kadar istiyorsam o kadar uzatacağım. Ben bitiriyorum. Birleşme kısmında görüşelim. Ön ve arka bedeni eşitledik. Şimdi bu aşamada bir kere giyin. Kolunuzun şuradaki uzunluğu yeterliyse birleştirmeye başlayacağız. Dar başladık. Birer tane arttırdık. Daha da arttırabilirsiniz. Tabi siz, yani ben burada 3. sıralarda arttırdım. Siz burada her sırada da arttırabilirsiniz. Bedeninizin durumuna göre. Ama ben şuradaki lastiği bu kadar kalın olmasa bile şuralarda da yapacağım. O yüzden onu da göz önüne alın. Yani burada da şöyle yaklaşık 2 parmak kadar, belki de 1,5 parmak kadar bir lastik gelecek. Onu da göz önünde alın. Şimdi gelin başlayalım. Buradan başladım. Bir sıra örüyorum. Ve zincir çekip birleştiriyorum. Yani bir kere zincir az gelirse bir kere daha sökmemiz gerekebilir. Kontrol edeceğiz. Şuraya geleyim, görüşelim. Son zincirimin üstünde çalıştım ve zincir çekiyorum. Şimdi burayı da birleştireceğim. Şöyle bir zincirimi çekeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ön beden için, 10 tane de arka beden için gibi düşünüyorum. 20 tane zincir çekiyorum. 10. Ve bir doladım. İlk trabzana şöyle bir geçiş yaptım. Ve devam ediyor.
Şimdi göstereceğim. Şöyle bir birleşim oldu. Şimdi şuraya geliyorum. Şurada da 20 tane zincirle burayı birleştiriyorum. Devam ediyorum. Sonra zaten dönerek aynı burada yaptığım gibi 3 tane de bir şuradaki ajuru yaparak devam edeceğim. Bu sırayı tamamladıktan sonra bir sıra daha trabzan yapıyorum. 3'e çıkartıyorum burayı. Sonra ajura geçiyorum. Evet, baştakine de çalıştım. 20 tane zincir. Bunları hep kontrol ederek birleştirin. Evet. Bakın. Burada oldu. İkinci sıramı yaptım. Evet, şimdi birleştiriyorum. Doladım. En baştaki trabzanla ikili trabzan yaptım ve devam ediyor. Burada da üçüncü trabzanımı yapmış oldum. 3 sıra trabzanımı yapmış oldum. Ben böyle dengeli gidiyorum ama dengeli yapmak zorunda da değilsiniz. Şimdi şu başlangıcı bir tane göstereyim, zincir kısmını. Sonra ben artık döne döne gideceğim. Bu durumda bir kere mutlaka giyin. Eğer dar sıtma yoksa aynı sayıyla devam. Zincirli bölüme geliyorum. Buraya da şimdi ikili trabzanlarımı yapacağım. Her bir zincirimin üzerine ikili trabzanımı yapacağım. Ve ondan sonra döne döne gideceğim. 3 sırada bir size gösterdiğim ajuru çalışacağım. Zincirlerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Buradakilerini de yapıyorum. Artık hep döne döne gidiyor. Bakın, ortadaki bölümü bitiriyorum. Ve öbür tarafa, öbür bedene ve şimdi diğer bedene, arka bedene ya da ön bedene geçiş yaptım. O geçişi de göstereyim istedim. Şöyle bir kere daha gösteriyorum. Şimdi bir kere daha göstereceğim. Sonra ben devam edeceğim. Kolun bir tanesini bitirdim. Etek ucunu bıraktım şimdilik. Belki şuradaki lastikten yaparım. Bedeni kontrol edip. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde bir koldaki hem açıklığı kapattım hem de çok hoş göründü. Şöyle karşılaştırın bakın. Burası şöyle. Burayı da bu şekilde böyle kapattım. Nasıl yaptım? Şurada bakın, buradan başladım. Şuradaki bölümle 1, 2, 3 tane. Ama bunları her seferinde tutturdum, geri döndüm. Tutturdum, geri döndüm. En sonunda da biye yaparak, yani buradaki en son sırada şöyle kaydırma yaparak tüm hat boyunca
diktim şuralarını. Temiz bir görüntü oldu. Burada beraber başlayacağız şimdi. Şöyle çok bakın şeyden başlamıyorum. Her seferinde ilerleyeceğim, hemen geri döneceğim. İlerleyeceğim, geri döneceğim. Orada böyle bir görüntü elde edeceğim. Hemen şimdi dibinden giriş yaptım. Yakayı 3 ile yapmıştım. Bunu gene bedendeki 3,5 ile yapıyorum. Burası biraz daha yumuşak olsun diye. Burası daha tok. Hemen giriş yaptım. Önce ilkinde sık iğne. Sonra arka bacağından çalışacağım. Bütün hat boyunca şimdi bir sıra sık iğne gidiyorum. Sonra sık iğnelerin arka bacağından çalışarak yine sık iğne yapacağım. Tam koltuk altındaki bölümde ikili trabzanların arasından girerek yapıyorum. Üstlerine değil, şöyle 2 tane ikili trabzanın arasından girerek ikili trabzan yap. Burada şu 2 tane ikili trabzanın arasından çalışıyorum. Koltuk altı bölümünde. Bakın şimdi omuzdaki o kısma geldim. Şöyle ilerledim. Bir tanesini aldım. Şöyle hemen bir zincirle geri döndüm. Sonradan yeniden şuraya tutturacağım. Ne yapıyorum? Arka bacağından çalışıyorum. Böyle arka bacaklarından çalışıyor. Bakın burada böyle bir hat oluyor ya. Bu hattı dönüşte buraya tutturuyorum. Geri dönüyorum. Sonra gene tutturuyorum. Böylece şuradaki görüntüyü elde ediyorum. Arka bacağından ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar çalışacaksınız. Bakın arka bacaklarından çalışıyor. Bir kere daha bir deneyişi göstereyim. Sonra en son nasıl final yapıyorum onu göstereceğim. Omuzun olduğu yere geldim. Hemen yanına bir tane şöyle kaydırdım. Bir zincirle geri döndüm. Yeniden devam ediyor. Yani oradaki çıkıntıyı şuradaki bölüme kaydırarak tutturuyorum. Şimdi ben bunu tamamlayayım. En sonunda nasıl bir geçiş sağlıyorum onu da göstereyim. Bakın. Bu sondaki bölüme geldim. Hemen dibine tutturuyorum. Bir tane zincirle geri dönüyorum ve yeniden başlıyorum. Şimdi bitiriyorum. Bir kısmında görüşelim. Evet. Son sıramı yaptım. Şunu atladım ve şuraya giriş yaptım. Ve artık bu biye dediğim kısmı yapacağız. Buradan başlayacağım. Sonra tamamından şurası da dahil, şu bölümde dahil döneceğim. Şimdi şöyle yapıyorum. Yine arka bacağından çalışıyorum.
kaydırıyor. Kaydırıyor. Kaydırıyorum. Eğer ki zorlanıyorsanız şurada tutun. Şöyle kaydırıyor. Finalde bu şekilde yapıyor. Hat boyunca şuradan da en son geçeceğim. Şurada da tutturup bitireceğim. Aynı burası gibi olacak. Etek ucu kısmına da bunu yapayım mı? Yoksa aynı böyle bu şekilde bitirip belki de bir ajurla mı bitireyim? Onun kararını vereceğim. Bluzum bitti. Etek ucuna hiçbir şey yapmadım. Bu şekilde bıraktım. Hoş oldu. Crop bir bluz oldu zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Başına sonuna fotoğraflarını koyarım. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.